Sevgili dostlar, Beylerbeyi iskelesinden, bu güzel Boğaziçi semtinden sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Biz bugün Yaprak Dökümü Köşkü'ne doğru bir yolculuk yapacağız. Bir önceki videomuzda bizleri desteklediniz. Çok yüksek bir izlenme oranına ulaştık ve gördük ki Beylerbeyi'ne geldiğinizde köşke nasıl gideceğinizi çok merak ediyorsunuz. Bugün elimizde iki önemli edebiyat eseriyle birlikte biz Yaprak Dökümü'nün izini süreceğiz. İlki, evet, Işığın Peşinde, İbrahim Çağrı Sağlık'ın Ceres Yayınları'ndan çıkan ilk kitabı Işığın Peşinde ve Boğaziçi'nin bu ışıklı iskelesinde. Şimdi biz o izi süreceğiz sevgili dostlar. Köşke doğru ilerleyeceğiz ama önce size bir not hatırlatmak istiyorum. Ali Rıza Bey ve oğlunun bu kenarda yediği yemek sahnesini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ali Rıza Bey oğluyla baş başa geçireceği o anda oğlunun köşkü müteahhide vermek üzere kendisiyle konuşacağını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. İşte o sahneyi şu köşede yaşamışlardı. Onu da hatırlıyoruz. Aile, sosyal olaylar, yozlaşma, hepsini bulabileceğimiz bu Yaprak Dökümü dizisi gördük ki siz dostlarımız tarafından çok seviliyor. Şimdi izini hep beraber süreceğiz. İskeleden yukarı doğru yola çıkıyoruz sevgili dostlar. Hemen şu iskelenin devamındaki ara sokaklardan Beylerbeyi'nin ara sokağına, ana caddesine, otobüslerin, dolmuşların güzergah olarak kullandığı ana caddeye doğru ilerliyoruz. İskeleden hemen yoldan karşıya geçiyoruz ve Boğaziçi Köprüsü, köprü karşımızda. Bu yoldan devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi Ali Rıza Bey'in köşküne, Yaprak Dökümü Köşkü'ne doğru hep beraber yürüyeceğiz. Yol üzerinde sol tarafta Perili Köşk adıyla anılan önemli de bir yapı çıkacak karşımıza. Yürürken, Yaprak Dökümü Köşkü'ne doğru giderken bu yapıları da lütfen gözden kaçırmayalım. İşte Perili Köşk. Şimdi bakın Beylerbeyi Küplüce Yolu Sokağı diyor. O levhayı gördükten sonra hemen yokuştan sola doğru kıvrılıyoruz sevgili dostlar. Bakın hemen karşıda da o bizim güzel karnabahar ağacı dediğimiz ağaç çıkıyor yolumuza. Ve bu yoldan devam ediyoruz. Burası da Araba Meydanı Sokağı. Yol biraz yokuş. Bakın hemen muhteşem manzara karşımızda. Bu ağacı gördüğümüzde de sola dönüyoruz. Buraları hatırladınız. Birlikte gezmiştik. Manzaraları seyretmiştik sevgili dostlar. Ve hemen karşınıza Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve yanında da sağlık ocağı var. Zaten köşk de bu sokakta. Ve hatırladınız, Oğuz'la Leyla'nın evi, biliyorsunuz Ali Rıza Bey'in köşküne çok yakındı. Sevgili dostlar, köşke doğru giderken bakın bu güzel manzaralar karşılıyor bizi. Hemen karşımızda da Leyla ile Oğuz'un evi, bakın o teras. Hemen onun yanı başında da Ferhunde'nin çok ilerleyen zamanlarda hani satın alıp annesiyle oturduğu ev vardı, hatırlıyorsunuz. Hemen köşkün karşısında da o ev var. Ferhunde'nin oturduğu apartman. Leyla'nın ve Oğuz'un eviyle yan yana. Sevgili dostlar, işte hemen yan taraftan köşkün o muhteşem bahçesini görüyoruz. Şu anda iş yeri olarak kullanıldığı için girmek mümkün değil. Yoğun bir günleri, hafta içi ve insanlar çalışıyor tabii, mesai saatleri. Bakın Ali Rıza Bey ile ailenin bahçeye girip çıktığı o aralık görülüyor. Şimdi köşkü de göreceğiz. Fakat oldukça fazla ışık yansıyor. İşte Ali Rıza Bey'in köşkü, o güzel pencereler, zannediyorum bu taraf. Bakın o güzel balkon.
Umuyorum güneş ışığında çok engel olmuyordur size. Bakın, arka bahçesi ve çok güzel bir ocak var eski taştan. İşte pencereler, o güzel balkon, Ali Rıza Bey'in köşkü, yaprak dökümü köşkü. Muhteşem sevgili dostlar ve bizim elimizde de işte yaprak dökümünün kitabı. Lütfen Reşat Nuri Güntekin'in bu güzel eserini sizler de alıp okuyun. Sevgili dostlar, şimdi yine Beylerbeyi'ne çok yakın Kuzguncuk'tayız. Bulunduğumuz bu sokaktaki evi hatırlayanınız var mı? Evet, Fikret eşinden ayrılıp İstanbul'a geldiğinde oğluyla bebeğiyle bir ev tutmuştu ve karşı komşusu bir yazardı. Hatırlıyorsunuz, hatta yazarla arasında bir şey var zannedip Fikret'in kocası, aralarında bir problem ortaya çıkmıştı. İşte o evde burasıydı sevgili dostlar. Evet, bu kapıyı ve içinde yazar komşusuyla Fikret'in sohbet ettikleri aralık ve Fikret'in evi de burasıydı. Bu detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum Kuzguncuk'ta. Sevgili dostlar, muhteşem Kuleli manzarası karşımızda. Gerçekten çok keyifli, çok güzel. Sizler hep tam olarak yerini sordunuz. Nerede dediniz? Sizleri kırmadım, tekrar geldim. Burası Şemsi Efendi Sokağı, Beylerbeyi'nde ve o sizlerin, hepimizin çok sevdiği Ali Rıza Bey'in köşkü, yaprak dökümü köşkü karşıda. Bakın, kapısı kapalı. Çünkü burası artık bir iş yeri. Laz'ın Köşkü diye geçiyor. Çünkü sahibi Karadenizli bu köşkün. İşte böyle muhteşem de bir manzarası var bu köşkün. Elbette bakın, köşk hemen ağacın altında, çatısı görünüyor. Kapısını çalıp girmek elbette mümkün ama çalışma saatinde insanları rahatsız etmeyi özellikle istemiyoruz. Sizler geldiğinizde belki kapıyı çalıp içeri girersiniz. Bir önceki videoda bizlere en çok sorduğunuz şey Nehir Hanım ve Sedef'in oturduğu ev nerede demiştiniz bize. Bakın sevgili dostlar, size hemen şunu gösteriyorum. Nehir Hanım'ın oturduğu ev karşıda değil. Yok. Burada öyle bir sokağın karşısında Nehir Hanım'ın evi yok. O apartman başka bir semtte. Sadece montajla köşkün karşısında gibi gösterilmiş. Etrafı da şöyle size detaylı göstereyim. Şöyle bir bakın. Muhteşem görüntüyü seyredin sevgili dostlar. Evet. Hepinizi Beylerbeyi'nden, Yaprak Dökümü Sokağı evinden sevgiyle selamlıyoruz.